Hoş geldin. Hazırsan masamızdaki şu devasa kaynak yığınına dalıyoruz bugün. Evet, önümüzde bayağı yüklü bir dosya var. Kesinlikle. Ekoloji notları, saha gözlem raporları, çok detaylı doğa araştırmaları falan var elimizde. Tüm bunları senin için taradık. Ve bu derinlemesine incelemenin tek bir görevi var aslında. O kaotik görünen yapıyı çözmek. Aynen öyle. Yani doğanın o ilk bakışta inanılmaz kaotik, rastgele ve vahşi görünen yüzünün ardındaki kusursuz kuralları deşifre etmek. Canlıların hayatta kalma stratejilerini, koca ekosistemlerin nasıl ayakta kaldığını ve asıl önemlisi bu görünmez kuralların senin yaşamınla nasıl örtüştüğünü keşfetmek istiyoruz. Çünkü dışarıdan baktığında her şeyin birbirine pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu görebilirsin. Ama bu ipliklerin arkasında muazzam bir matematik var. Acımasız ama inanılmaz adil bir sistem. Ekoloji dediğimiz o devasa ağı masaya yatırdığımızda o rastgele sandığımız olayların aslında ne kadar katı bir mantığa dayandığını çok net görebiliyoruz. Yani dinleyiciye şunu söylemek istiyorum. Dışarı çıkıp doğaya baktığında sadece rüzgarda sallanan ağaçlar, oradan oraya koşturan hayvanlar görüyor olabilirsin. Ama aslında orada senin gözlerinin önünde sürekli değişen, nefes kesici, ölümcül bir satranç maçı oynanıyor resmen. Çok doğru bir benzetme. Peki bu maçın kuralları ne? Bu büyük tahtada her canlının hamlesi diğerini nasıl etkiliyor? İşte bugün raporların rehberliğinde bu büyük oyunu deşifre edeceğiz. Ve bu satranç maçını anlamak için de önce sahaya inip o taşların nasıl hareket ettiğini gözlemlememiz gerekiyor. Elimizdeki saha raporları tam olarak bu işe yarıyor aslında. Özellikle fotokapanlarla yapılan popülasyon izleme çalışmaları doğanın o gizli işleyişine açılan harika bir pencere sunuyor bize. Şanlıurfa'daki Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndan gelen kurt raporu benim çok ilgimi çekti mesela o kaynaklarda. Vadilere, mağaralara yerleştirilen fotokapanlardan bahsediliyor. Ama araştırmacıların notlarında çok ilginç bir zorluk var. Evet, tanımlama problemi. Hı hı. Başak veya alageyik gibi türleri izlemek nispeten kolaymış. Çünkü onların kürklerindeki benek desenleri adeta birer parmak izi gibi. Her bireye özgü. Ama konu kurtlara geldiğinde, ki burada Canis lupus türünden bahsediyoruz, işler sarpa sarıyor. Çünkü o benzersiz desenleri yok kurtların. Yok, evet. Yani kurtların onları birbirinden ayırt edecek o eşsiz barkodları yok. Kameranın önünden geçen 5 kurt aynı kurt mu yoksa 5 farklı kurt mu, bunu anlamak devasa bir problem araştırmacılar için. Oradaki asıl mesele kameraların sadece basit bir sayım aracı olmaması zaten. Yani bireyleri tek tek tanıyamamak büyük bir engel gibi görünebilir ama araştırmacıların asıl peşinde olduğu şey popülasyonun genel dinamiğini okuyabilmek. Büyük resmi görmek istiyorlar. Aynen öyle. Antalya çevresindeki o alageyiklere veya Ege kıyılarındaki anemon çiçeklerine baktığımızda da durum aynı. Asıl soru şu, o grup çevresiyle nasıl bir etkileşim içinde? Kurtların oradaki varlığının stabil kalması veya artması sadece kurtların iyi olduğunu göstermez bize. O dağlardaki tüm koruma çalışmalarının işe yaradığını, av türlerinin yeterli olduğunu kanıtlar. Kurt, o ekosistemin tepe yöneticilerinden biridir sonuçta. Yani kurtların sayısındaki bir değişim aslında koca bir dağın sağlık raporunu okumak gibi bir şey. Kesinlikle. Peki bu sayılar neye göre değişiyor o zaman? Mantıken içeride yeterince av varsa, kurtların sürekli çoğalması, bütün dağı ele geçirmesi gerekmez mi? Raporlarda popülasyonların büyüme sınırları ile ilgili bir dinamikten bahsediliyor. Doğanın frene basma mekanizması nasıl çalışıyor tam olarak? Bunu anlamak için doğanın basit ama tavizsiz matematiğine bakmalıyız. Doğumlar ve dışarıdan gelenleri bir kefeye, ölümleri ve dışarı göçenleri diğer kefeye koyduğunda nüfusun gidişatını bulursun. Basit bir toplama çıkarma işlemi. Evet, ama doğada hiçbir grafik sonsuza kadar yukarı doğru tırmanmaz. Çünkü her alanın mutlak bir taşıma kapasitesi vardır. Bir bölgenin barındırabileceği maksimum birey sayısı bellidir. Nüfus başlangıçta kaynakların bolluğuyla hızla artar, fakat o görünmez duvara, yani taşıma kapasitesine yaklaşıldıkça devreye bir şey girer, çevre direnci. O çevre direnci kavramı aslında soyut bir matematik terimi değil o zaman. Gerçek dünyada çok fiziksel, çok somut bir karşılığı var.
Tam olarak öyle. Çevre direnci sihirli bir güç değildir. Doğrudan açlıktır. Strese bağlı bağışıklık çöküşüdür. Salgın hastalıklar filan. Tabii, alan daraldıkça şiddetlenen ölümcül rekabettir. Popülasyon o taşıma sınırını aşmaya kalktığında çevre direnci bir balyoz gibi inip nüfusu zorla aşağı çeker ve o denge noktasında tutar. O halde ormandaki o huzurlu yeşil manzaraya çok da aldanmamak lazım. Hiç aldanmamak lazım. Çünkü elimizdeki kaynaklarda bu rekabetin inanılmaz boyutları anlatılıyor. Yan yana duran aynı türden uzun ağaçlar mesela, kısa ağaçların üzerine gölge düşürüp onların büyümesini engelliyor. Resmen güneş ışığı için birbirlerini boğuyorlar. Bu tür içi rekabet. Bir de işin türler arası boyutu var tabii. Evet, raporlarda aslanlarla benekli sırtlanların aynı avı ele geçirmek için kapıştığı anlardan bahsediliyor. Farklı türler aynı kaynak için savaştığında süreç nasıl işliyor? Bunu laboratuvar ortamında kanıtlayan çok ünlü bir çalışma var. Rus bilim insanı Gauss'un paramesyum deneyleri. Gauss, mikroskobik düzeyde birbirine çok benzeyen iki tek hücreli türü alıyor. Paramesyum aurelia ve caudatum. Bunları ayrı ayrı kaplarda sabit besinle büyütüyor. Ayrı ayrı olduklarında sorun yok herhalde. Gauss bu iki türü alıp aynı kültür ortamına, aynı kaba koyduğunda doğanın o tavizsiz kuralı kendini gösteriyor. Yani ihtiyaçları ve kullandıkları kaynaklar tamamen aynı olan iki tür aynı arenaya çıkıyor. Ne oluyor peki o kapta? Birlikte yaşamayı öğrenemiyorlar mı bir şekilde? Asla. Bunu yan yana açılan, tamamen aynı konsepte, aynı müşteriye hitap eden iki kahve dükkanı gibi düşün. Biri elbet batacak. Biri diğerinden sadece %1 oranında daha hızlı kahve yapıyorsa bile uzun vadede o dükkan ayakta kalır, diğeri iflas eder. O mikroskobik kapta da aynısı oluyor. P. aurelia besini çok az da olsa daha verimli kullanıyor ve daha hızlı ürüyor. Sonuç mu? Diğer tür tamamen yok oluyor. Ekolojik niş, yani doğadaki roller ve ihtiyaçlar tam olarak çakıştığında rekabetin sonucu her zaman ölümcüldür. Bir taraf silinir. Doğada ortayı bulalım, ikimiz de idare edelim diye bir şey yok o zaman. Rekabet bu kadar kesinken, işin içine bir de doğrudan av-avcı ilişkisi girince o denge nasıl sağlanıyor peki? Kaynaklardaki o meşhur Kanada vaşağı ve kar tavşanı grafiğini incelerken adeta hipnotize oldum ben. Çok çarpıcı bir grafiktir o. İnanılmaz. 1845'lerden 1930'lara kadar tutulmuş devasa bir kayıt var ortada. İki popülasyonun sayısı dev bir kalp monitörü gibi sürekli bir inip bir çıkıyor. O grafik gerçekten de doğanın en kusursuz metronomlarından biridir. Çünkü orada çok net bir ritim ama aynı zamanda bir gecikme vardır. Kanada'nın o zorlu kış şartlarında kar tavşanlarının sayısı arttığında vaşşaklar için muazzam bir ziyafet başlar. Av boldur, vaşşaklar çok iyi beslenir, yavruların hayatta kalma oranı fırlar ve onların da sayısı artmaya başlar. Ama vaşaklar çoğaldıkça doğal olarak tavşanların üzerindeki baskı dayanılmaz bir noktaya geliyor. Tavşan nüfusu hızla çakılmaya başlıyor grafikte. Peki sonra ortada yiyecek kalmadığında o devasa vaşak ordusu ne yapıyor? İşte o bahsettiğim gecikme evresi burada başlıyor. Vaşak nüfusu hemen düşmez, önce aralarında korkunç bir rekabet başlar. Çevre direnci devreye girer, açlık baş gösterir, zayıf olanlar ölür. Hayatta kalabilenler başka bölgelere göç etmek zorunda kalır. Vaşak sayısı azalınca da tavşanlar rahatlıyor. Aynen öyle. Vaşakların o bölgedeki sayısı iyice dibe vurduğunda tavşanların üzerindeki o ağır baskı kalkar. Tavşanlar tekrar üremeye başlar ve döngü en baştan tetiklenir. Raporlarda ilgimi çeken bir başka detay daha var bu arada. Bazen bu döngü hiç beklenmedik dışarıdan bir etkenle, mesela bir hastalıkla kökünden sarsılabiliyor. 1970'lerde İskandinavya'da, yani Norveç ve İsveç'te yaşanan tilki ve tavşan olayı var. Evet, sarkoptik uyuz salgını. Kaynaklara göre kızıl tilki popülasyonuna uyuz hastalığı bulaşıyor ve tilkiler hızla ölmeye başlıyor. Tilki sayısı çökünce normalde tilkilerin yediği orman tavukları ve yaban tavşanlarının nüfusunda inanılmaz geçici bir patlama yaşanıyor. Yani sistemde bir aktör eksildiğinde başka bir yerde derhal bir taşkınlık oluyor. Doğanın boşluk kabul etmemesinin en güzel kanıtı budur zaten. O taşkınlık da kalıcı olmaz bu arada.
Bir süre sonra başka bir avcı gelir veya tavşanlar kendi taşıma kapasitelerine çarpıp açlıktan kırılırlar. Denge er ya da geç mutlaka yeniden kurulur. Vay be! Tüm bu anlattıklarımız sürekli bir savaş, kanlı bir kapışma veya sinsi bir virüsün yıkımı üzerine kurulu. Ama ekoloji notlarında doğanın sadece diş ve pençeden ibaret olmadığını gösteren çok daha karmaşık, işbirliğine dayalı ilişki biçimleri de var. Simbiyotik ilişkiler diyoruz bunlara. Evet, yakın temas ilişkileri. Mesela şu an bu derinlemesini incelemeyi dinleyen senin kendi vücudunda gerçekleşen müçüalizm, yani karşılıklı fayda ilişkisi, bağırsaklarımızdaki o bakteriler. O bakterileri olmasaydı insan sağlığı çok ciddi risk altında olurdu. B ve K vitamini üreten bakteriler bizimle kurdukları bu karşılıklı fayda ilişkisi sayesinde hem kendi soylarını devam ettiriyorlar hem de bizi hayatta tutuyorlar. Evet, notlarda K vitamininin kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için, B vitamininin ise kalp ve kan hücreleri için hayati olduğu yazıyor. Biz onlara sıcacık, yiyecek dolu, mükemmel bir barınak sağlıyoruz midemizde, bağırsağımızda. Onlar da bu konforun karşılığında bizim için fabrikada çalışır gibi vitamin üretiyorlar. İki taraf için de harika bir takas bu. Kesinlikle. Bu takasın gezegen ölçeğindeki en çarpıcı örneklerinden birini de tarım arazilerinde ve doğadaki baklagillerde görüyoruz. Fasulye, bezelye gibi bitkiler mi? Evet, fasulye, bezelye, yer fıstığı, bu bitkilerin köklerinde gözle zor görülen nodül adı verilen küçük yumrular vardır. Ve bu yumruların içi rizobiyum bakterileriyle doludur. Bu bakteriler öylesine bir kimyasal yeteneğe sahiptir ki, havadaki serbest azotu, yani bitkilerin normalde asla tek başlarına kullanamayacakları o gazı yakalar ve bitkinin bünyesine katabileceği bir forma dönüştürürler. İnanılmaz. Yani bitki için resmen havadan gübre üretiyorlar. Karşılığında ne alıyorlar peki bakteriler? Karşılığında bitki de onlara fotosentez yoluyla ürettiği organik besini veriyor. Üstelik bu işlem sadece o bitkiye değil, toprağa da fayda sağlıyor. Toprağı azot bakımından zenginleştiriyor. Bu tarafların birbirinden fayda sağladığı ama ayrıldıklarında da bir şekilde hayatta kalabildikleri doğanın o akıllıca ortaklıklarından biri. Buna gevşek mütualizm deniyor sanırım notlarda. Evet, zorunlu olmayan müçüalizm. Tıpkı karga ve kızılgeyik arasındaki ilişki gibi. Karga geyiğin üzerine konup asalakları yer, geyik asalaklardan kurtulup rahatlar, karga da karnını doyurur. Ayrılırlarsa ölmezler. Ama kaynaklarda bir de ayrılırlarsa ölürler kategorisi var ki o durum gerçekten bir rehine krizine veya ayrılması imkansız bir evliliğe benziyor. Likenler. Evet, alg ve mantarın kusursuz birlikteliği. Alg fotosentez yapıp besin ve oksijen üretiyor, mantar da dışarıdan su ve mineralleri toplayıp alge veriyor. Zorunlu mutualizm bu. Birbirlerinden koparıldıkları an ikisi de kuruyup ölüyor resmen. Peki, doğada bir tarafın fayda sağlarken diğer tarafın durumu zerre kadar umursamadığı o tuhaf ilişkilere ne diyeceğiz? Komensalizm diyoruz o duruma da. Köpek balığı ve remora balığı harika bir örnektir buna. Devasa bir köpek balığı okyanusta süzülürken altında o küçük remoralar yüzer. Ne yapıyorlar orada? Köpek balığı avını parçalarken etrafa saçılan kırıntıları yerler. Köpek balığının yarattığı su akıntısıyla hiç enerji harcamadan bedavaya seyahat ederler bir de. Peki köpek balığı bundan rahatsız olur mu veya bir fayda görür mü? Hayır. Remoraların orada olması umrunda bile değildir onun. Sıfır etki. Bir de bunun çok daha karanlık bir versiyonu var raporlarda. Amensalizm deniyor. Orada da bir tarafın hiç haberi bile yokken diğer taraf feci şekilde zarar görüyor. Ceviz ağacı örneği o konuda çok çarpıcıdır. Değil mi? Ceviz ağacının yapraklarından sızan bir kimyasal, yağmurla toprağa iniyor ve ağacın altındaki otsu bitkileri zehirleyip büyümelerini engelliyor. Ceviz ağacının bundan bir çıkarı yok. Bitkilerin ölmesi ona bir fayda sağlamıyor aslında. Hiçbir faydası yok. O sadece orada duruyor ve sırf varlığıyla salgıladığı o maddeyle altındaki hayatı karartıyor. Gerçekten acımasız bir umursamazlık bu. Acımasızlık demişken parazitleri yani asalakları göz ardı edemeyiz. Müçüalizmde karşılıklı fayda varken parazitizmde sistem tamamen bir tarafın diğerini sömürmesi üzerine kuruludur.
Ve bu sömürü mekanizması bitkiler aleminde bile tüyler ürpertici bir sessizlik de işler. Ökse otu örneği gibi değil mi? Aslında yeşil yaprakları var bu bitkinin, yani kendi fotosentezini yapabiliyor, kendi besinini üretebiliyor. Evet, ama suyu ve mineralleri çalıyor. Aynen. Suya ve minerallere ihtiyacı olduğunda kök benzeri yapılarını üzerinde yaşadığı o zavallı ağacın dokularına saplayıp suyunu çekiyor. Bu yarı parazitlik olarak geçiyor ama notlarda bir de canavar otu var ki adının hakkını sonuna kadar veriyor bence. Kloroplastta bile yok bitkinin. Yaşaması için gereken tüm organik besini de konak bitkiden o bitkiyi adeta kurutana kadar emmek zorundadır. Bitkiler alemindeki sömürü böyleyken hayvansal parazitler popülasyon dinamiklerini çok daha sert etkiler. Hele ki insanı işin içine kattığımızda derimizin dışında yaşayan bitler, keneler, pireler, kanımızı emmekle kalmayıp hastalık taşıyan o dış parazitler. Bir de konakçının taşıma kapasitesini doğrudan içeriden zorlayan o karanlık iç parazitler var ki hiç girmeyelim o detaya fazla. Tenyalar, bağırsak solucanları, kıl kurtları, zaten bizim sindirip hazırladığımız o sıvı besinlerin içine yerleşip her şeyi hazıra konarak tüketiyorlar. Ve o kadar hızlı ürüyorlar ki konağın direncini sinsi sinsi içten çökertiyorlar. İçeriden gelen bu çöküş yavaş ve sinsi. Peki ya dışarıdan gelen, devasa ve ani bir çöküş yaşandığında ekosisteme ne olur? Yani hastalıkları veya o rekabeti bir kenara bırakalım şimdi. Orman yangınları, volkanik patlamalar gibi bütün sistemi anında sıfırlayan büyük felaketlerle karşılaştığımızda her şeyin bittiğini, doğanın yenildiğini düşünürüz hep. Çoğu insan öyle düşünür. Ancak ekoloji raporlarında süksesyon, yani o uzun sıralı değişim süreci doğanın yıkımdan nasıl adım adım geri döndüğünü gösteriyor bize. Tam anlamıyla sıfırdan başlamak süksesyon. Bir volkanik patlama düşün. Lavlar akmış, soğumuş ve geriye sadece simsiyah, çıplak bir kaya kalmış. Toprak yok, su yok, yaşam belirtisi sıfır. Bu ölü kayadan nasıl yeniden bir orman doğuyor? İşte o ölü kayaya önce o az önce bahsettiğimiz inanılmaz dayanıklı likenler yerleşir. Yüzlerce yıl boyunca kayanın üzerinde yaşarlar ve salgıladıkları asitlerle o sert taşı mikroskobik düzeyde parçalamaya başlarlar. Taşı eritiyorlar yani zamanla. Aynen. Yüzyıllar süren bu inatçı çaba, kayanın üzerinde ilk incecik toprak tabakasını oluşturur. Toprak oluştukça sahneye yosunlar çıkar, nemi tutarlar. Sonra otlar, ardından çalılar, bodur ağaçlar fışkırır. Ve en sonunda o çıplak kayanın yerinde görkemli ağaçların göğe yükseldiği o devasa, dengeli orman, yani klimaks komünite kurulur. Küllerinden doğmak resmen bu. Bu süreci okurken aklıma doğrudan 2021 yılında Türkiye'nin güneyini, Manavgat ve Marmaris'i kül eden o devasa orman yangınları geldi. O günlerde o simsiyah manzaraya bakıp bu ormanlar sonsuza dek yok oldu diye kahrolmuştuk hepimiz. Hepimiz aynı üzüntüyü yaşadık. Ama ekoloji raporlarındaki Kızılçam ormanlarının hikayesi, yangının aslında bir son değil, çok sert bir başlangıç olduğunu kanıtlıyor. Çünkü Kızılçam, Akdeniz Havzası'nda milyonlarca yıldır yangınlarla evrilmiş, yangına genetik olarak uyum sağlamış bir türdür. Yangının o korkunç ısısı, kızılçamların kapalı kozalaklarını patlatarak açar, tohumlar alevlerin ardında kalan, rekabetin sıfırlandığı ve küller sayesinde minerallerle zenginleşmiş o taze toprağa düşer. Sadece çam tohumları değil sanırım. Hayır, toprağın altında yıllarca uyuyan, tek yıllık bitkilerin tohumları da o yüksek ısı ve dumanın etkisiyle aniden uyanır. Yangını izleyen ilkbaharda o siyah toprağın arasından hemen yeşil filizlerin fışkırması bu yüzden demek ki. Elbette ormanın tekrar o eski heybetli boyuna, yani biyokütle olarak en üst seviyesine ulaşması 20-25 yıl gibi uzun bir süre alıyor. Ama raporlarda harika bir detay yakaladım. Biyoçeşitlilikle ilgili olanını diyorsun? Evet, bir ormanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin olduğu dönem, o 25 yıl sonrasındaki olgun hali değilmiş, yangından hemen sonraki ilk birkaç yılmış. Çünkü o ulu ağaçların gölgesi kalktığında, güneş yıllar sonra ilk kez doğrudan toprağa vuruyor ve yüzlerce farklı tohumun aynı anda yeşermesine olanak tanıyor. Doğa, yıkımın ardından yaralarını sarmakla kalmıyor, adeta yeni baştan bir yaşam şöleni sunuyor orada.
Ama burada asıl odaklanmamız gereken çevresel faktörlerin habitatları ve popülasyonları ne kadar hızlı değiştirebildiği. İster yangın gibi doğal bir olay olsun, ister insan eliyle yapılan bir müdahale. Araştırma notlarında yumurtalık lagününden bahsediliyor mesela. Halep çamları, iribaş deniz kaplumbağaları, uzun parmaklı yarasalar falan. O lagünün sunduğu özel fiziksel koşullar sayesinde muazzam bir biyoçeşitlilik var orada. Fakat habitatın fiziksel yapısı bozulduğunda işler yangın sonrası ormanlar kadar umut verici olmuyor maalesef. Akdeniz Foku raporu bunun en net kanıtı. Mersin kıyılarında yaşayan bu deniz memelileri 1990'larda neredeyse yok olmak üzereydi. Sonra ciddi bir koruma çalışması başlatılıyor, sayılar yavaş yavaş toparlanıyor ve 2005 yılına gelindiğinde popülasyon 33 bireye çıkıyor. İnsanlık adına bir zafer gibi görünüyor. Ancak aynı raporun 2015 verilerine baktığımızda sayının hızla 15'e çakıldığını görüyoruz. Neden peki? Yiyecek mi bulamıyorlar? Sorun yiyecek değildi. Asıl sorun taşıma kapasitesinin sadece yiyecekten ibaret olmamasıdır. Taşıma kapasitesi aynı zamanda mekan demektir, güvenli mimari demektir. Yaşam alanı yani. Tabii, liman inşaatları ve kıyı yapılaşması, fokların yavrularını fırtınalardan korudukları o güvenli deniz mağaralarını yok etti. Üremeye hazır yetişkinler vardı, yavrular doğuyordu ama sığınacak o fiziksel mağaralar kalmadığı için yavru ölümleri fırladı. Taraf tutmadan sadece elimizdeki verileri okursak çok net bir gerçekle yüzleşiyoruz. İnsan müdahalesi. Aynen. İnsan müdahalesi bir ekosistemin taşıma kapasitesinin sınırlarını en hızlı ve en radikal şekilde daraltan faktördür. İşte bu büyük resme baktığında ekolojinin sadece yeşillikleri sevmek, ağaçlara sarılmaktan ibaret olmadığını çok daha iyi anlıyorsun. Bu devasa ve tıkır tıkır işleyen bir hayatta kalma makinesi. Hem de ne makine. Şanlıurfa'da foto kapanlarla kimliğini gizleyen kurtlardan, şu an bağırsaklarında seninle birlikte çalışan o isimsiz bakterilere, alemlerin kavurduğu toprağa yarıp çıkan cesur tohumlardan, yavrusunu dalgalardan korumak için çaresizce mağara arayan son fok balıklarına kadar her şey birbirine o görünmez iplerle bağlı. Doğada israf yok, boşluk yok. Sadece kusursuz bir etki ve tepki var. Tüm bu kusursuz döngü de bizi o kaçınılmaz, biraz da rahatsız edici asıl soruya getiriyor zaten. İncelediğimiz her sayfa bize tek bir üniversal yasayı gösterdi. Doğadaki her tür, istisnasız her popülasyon mutlak bir taşıma kapasitesiyle sınırlandırılmıştır. O sınıra yaklaşıldığında çevre direnci denen mekanizma uyanır, hastalıklarla, kıtlıkla veya rekabetle nüfusu zorla hizaya sokar. Bu kural herkeste işliyor yani. Kesinlikle. Soru şu, beton şehirleriyle, teknolojisiyle kendini bu ekolojik sistemin tamamen dışındaymış gibi, bu kurallardan muafmış gibi gören biz insanlar için, doğanın bu değişmez kuralları küresel ölçekte nasıl bir çevre direnci hazırlıyor olabilir? Muazzam bir soru. Belki de o görünmez çevre direnci çoktan devreye girmiş, etrafımızda şekillenmeye başlamıştır bile. Kim bilir? Seni bu kışkırtıcı fikirle ve üzerine düşünülmesi gereken bu büyük tabloyla baş başa bırakıyoruz şimdi. Bir dahaki sefere dışarı çıkıp o sessiz, huzurlu gibi görünen manzaralara baktığında, ağaçların, toprağın ve hayvanların arasında saniye saniye işleyen o vahşi, zeki ve kusursuz etkileşimleri hatırla. Bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki dosyada yeni sırları çözmek üzere.